Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arsa yatırımı nasıl yapılır üzerine olacak. Bu videomuz iki seriden oluşacak arkadaşlar. Biz birinci seride arsamızın öncelikli olarak alım amacını belirlemeyi, sonra bu alım amacına yönelik hangi arsalara bakmamız gerektiğini konuşacağız. İkinci videomuzda ise arsamızın alımını yaparken nelere dikkat edeceğiz? Tüm detaylarıyla anlatacağız. İlk olarak arkadaşlar bir arsa satın alınırken öncelikli olarak bu arsayı ne amaçla almak istiyorsunuz? O amacınızın belirlenmesi gerekiyor. Bunun sebebi şu: ben bir arsa alacağım fakat bu alacağım arsayı ne amaçla kullanacağımı bilmiyorsam benim arsa kriterlerim ne olacak? Hangi amaçla ben bu arsaya bakacağım? Nelere dikkat etmeliyim? Noktasında bir karar veremiyorum arkadaşlar. Bir arsanın alım amaçları dediğimizde ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 5 ana kategori altında bu alım amacımızı belirleyebiliyoruz. Bunlardan birincisi alıp yapmak, bir ihtiyacıma yönelik satın aldığım arsanın üzerinde inşaat yapmak. İkincisi alıp satmak, kısa vadede kar elde etmek amacıyla piyasadan uygun olan yerleri bulup tespit edip almak ve satmak. Üçüncüsü arsayı alıp yap sat, kirala veya işlet modeliyle almış olduğumuz arsanın üzerine bir proje geliştirmek suretiyle burayı yapıp satmak, kiralamak ya da işletmek. Dördüncüsü arkadaşlar buradan biraz kar elde edebilmek amacıyla alıp bu arsayı kat karşılığı vermek suretiyle buradan bir getiri sağlamak. Beşincisi bu arsayı alıp belirli bir dönem unutmak, uzun vadeli olarak arsayı yatırmak arkadaşlar. Şimdi bu 5 ana kategorimizin detaylarına girelim. Birinci seçeneğimiz olan al yap kategorimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir arsayı içinde oturacağım bir ev yapmak amacıyla satın almak veyahut da bir fabrika inşa edip kullanmak veyahut da ticari amaçlı bir akaryakıt istasyonu yapmak için bir arsayı satın almak olabilir. Biz bu arsayı alırken arkadaşlar dikkat edeceğimiz hususlar bu arsanın piyasa uygunluğunu illaki arayacağız. Ancak ben o bölgede oturmak istiyorsam ya da bulunduğum sanayi bölgesinden taşınıp başka yere gitmem, başka yerde müşteri kitlemi kaybetmem durumu söz konusuysa veyahut da bir karayoluna cephe yerde akaryakıt istasyonu yapmak istiyorsam burada görmüş olduğumuz gibi beni piyasa rayici çok fazla bağlamayacak arkadaşlar. Dolayısıyla al yap kısmında çok fazla kar amacı güdülmez. Ben bu arsayı aldım. İhtiyacımı çözmeyi amaçlıyorum ve benim burada bu bölgede olmam gerekiyor. İşte çoluğumun çocuğumun okulu buraya yakın veyahut da bulunduğum sanayiden başka yere gidemiyorum veyahut da memleketimde akaryakıt istasyonu yapabileceğim çok fazla alternatifim yok. Dolayısıyla ben burada bu yeri yapmak zorundayım dediğim zaman mecburen piyasa rayişlerinden belki de bir tık yukarıda da olsa ben ihtiyacımı gidermek amacıyla al yap kısmını kullanıyorum. Dolayısıyla benim amacım arsayı alırken ihtiyacımı çözmekse buradan çok fazla kar beklemem mümkün değil arkadaşlar. Bu ilk kategorimizde arkadaşlar. İkinci kategorimize geçtiğimiz zaman al sat seçeneği çıkıyor karşımıza. Alıp satma noktasında arkadaşlar amacımız şudur: piyasanın en uygun olanını bulup bu yeri satın almak ve piyasa rayişlerine yakın değerler üzerinden burayı kısa zaman içerisinde satmak amaçlanır. Buradaki amacımız ve beklentimiz şudur: kısa günün kârı mantığıyla hareket edilir. Düşük kâr beklentisi vardır. Geçim amaçlı yapılır. Alayım, satayım, hızlı döngü elde etmek suretiyle kısa vadede para kazanayım düşüncesi hakim olduğu için bu alım satım işinde piyasadan ucuz olan yerler aranır ve piyasa ederlerinde bu yerler hızlıca satmak amaçlanır arkadaşlar. Çok fazla kar marjı yoktur. Geçim için yapılır. Bu da arsa alım satımı yaparken bir yatırım çeşididir arkadaşlar. Kısa vadede döngü sağlar, para kazanmanıza olanak verir. Piyasayı sürekli olarak güncel takip etmek icap eder. Belli bir bölge ya da belli bir yerde aktif olarak çalışmayı da gerektirir. Bu işlem genellikle işin uzmanı tarafından uygulanır. İşin profesyonelleri tarafından yapılan bir yöntemdir diyebiliriz. Üçüncü seçeneğimiz arsayı alıp buranın üzerine
proje geliştirmek suretiyle bu geliştirdiğim projeye istinaden burayı yaptığım şekliyle komple olarak bir bütün olarak satmak veyahut da burayı bir kira getirisi olsun, bir pasif gelir elde edeyim tarzında düşünerek kiraya vermek veyahut da burayı kendisi işletmek arkadaşlar. Ekranda bir butik otel projesi görülüyor. Küçük bir yer, uygun bir bütçeyle projesi çiziliyor ve bu şekilde yer maliyeti karşılanmak suretiyle bu yer yapılıyor ve dediğimiz amaçlarla kullanılıyor arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Eski tarihi bir yerde olabilir. Burayı satın alır, restorasyonunu yaparsınız ve daha sonra üzerindeki yapmış olduğunuz yeni imalatla birlikte kar elde etmek amacıyla satışa koyarsınız arkadaşlar. Bir diğer durum, bir arsayı yine aldığımızda kendimiz alıp bu arsanın üzerine inşaat maliyetlerini de karşılamak suretiyle ekranda görmüş olduğunuz gibi bir villa projesi yapılabilir. Arsa satın alınır, üzerindeki imalat bedelleri karşılanır ve buralarda satılmak suretiyle yapsat dediğimiz mantıkla değerlendirilebilir veyahut da bir tanesinde kendimize saklayabiliriz veyahut da burayı işletebiliriz de tamamını da kiraya vermek suretiyle de gelir elde edebiliriz. Yine benzer şekilde büyük montanlı projelerde de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda bütçemiz uygunsa biz bu bütçemize göre büyük montanlı bir arsa satın alıp arsada görmüş olduğunuz gibi bir proje üretiriz. Buradan yapsat suretiyle dükkanlar, daireler üretilir ve satılır. Bu şekilde bir gelir elde etmek amaçlanır. Bu yapılan işlemin amacı arkadaşlar orta vadede bir gelir elde etme amacı güdülür arkadaşlar. Çünkü orta vade olmasının sebebi şuradan gelir. Bu arsayı satın alacaksınız. Üzerine projelerini çizdireceksiniz. Ruhsatlandıracaksınız. İnşaatı yapıp bitireceksiniz. Sonra bitirmiş olduğunuz inşaatlardaki bağımsız birimleri satmak suretiyle hem inşaat maliyeti hem arsa maliyetini geri karı ile beraber kazanma amaçlanır. Alsat'a göre kar oranı daha yüksektir arkadaşlar. Orta vadeli bir yatırımdır. Yani 3-5 yıl içerisinde geri dönüşü sağlanacak bir yatırımdır. Geri dönüşündeki kar marjları tatmin edici düzeyde olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bu tarz bir e, yap sat ya da yap işlet kirala modelinde de arkadaşlar iyi bir geçim kaynağı olabilir. Ancak ciddi bir sermaye istediği de göz önünde tutulmalıdır arkadaşlar. Dördüncü kategorimiz arkadaşlar bir arsayı satın alıp üzerindeki inşaat maliyetine katlanmak istemediğimiz için amacımız arkadaşlar bu arsayı alıp inşaat maliyetlerine hiç katlanmadan arsayı kat karşılığı vermek suretiyle bu arsadan elde edeceğimiz daire, dükkan neyse onları alıp bir kar elde etme amacı güderiz. Bu yatırım şekli de arkadaşlar inşaat maliyetini gerektirmediği için bir önceki şekle göre daha az maliyet gerektirir. Sadece arsa maliyetiyle işin içinden çıkarız ve kazanç baremine baktığımız zaman yine orta vade diyebileceğimiz bir yatırım çeşidi olarak karşımıza çıkar. Burada da kazanç baremimiz yine bizi tatmin edecek seviyelerde olur. Bunu şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Bu arsanın değeri 2,5 milyon civarında. Ben bu arsayı %20 gibi bir kat karşılığı oranda verdiğimde 30 tane 100 metrekare brüt daire çıkan bir arsa burası. Ya da 26 tane daire altına da takribi olarak bodrumlarıyla beraber 600-650 metrekare dükkan yapılabilen 26 daire çıkıyor. 26 dairenin %20'si 5,2 daire yapar. Yaklaşık olarak 100 metrede bir dükkan kalır bana. Bu hesap üzerinden gittiğimizde o bölgedeki 100 metre daire bugün şartlarında 1,5 milyon lira para ederse 1,5 çarpı 5 7,5. Dükkanımda takribi bir o kadar ettiğini varsaysam 2 lirada dükkanı desem takribi olarak 9,5-10 lira bir geri dönüş elde ederim. Bu tür arsalarda yatırım yaparken de dikkat edeceğim husus arkadaşlar, merkezi lokasyonları tercih edeceğim. Yine bu arsalarda da merkezi lokasyonlar tercih edilir arkadaşlar. Toplu taşımanın olduğu,
ulaşımın kolay olduğu, şehirsel faaliyetlerin, yaşamsal faaliyetlerin aktif olduğu, sürekli olarak bir nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgeler tercih edilir. Kat karşılığı vereceğim arsalar için de durum aynı şekilde geçerlidir. Burada bu noktada ne kadar merkezi lokasyonlara yakınlığım var ise benim arsamın da geri dönüşü ve tercih edilebilirliği o kadar çok olacaktır. Ve ben burayı kat karşılığı olarak verdiğimde yine orta vadeli bir yatırım olarak baktığımızda olaya arkadaşlar, arsamız 2,5 lirayken bana geri dönüşü takribi 10 milyon lira civarında. Bir önceki alıp yapıp satmak, kiralamak ya da işletmek boyutundan daha ziyade, daha karlı bir yatırım olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Merkeze yakınlık, yapılaşmaya yakınlık, yeni yerleşim yerlerinden böyle bir arsa almak tercih edilirse arkadaşlar, burayı da kat karşılığı vermek düşünülürse arsanın ederinin hemen hemen 3-4 katı kadar getiri elde etmek mümkündür arkadaşlar. Beşinci ve son kategorimize baktığımız zaman arkadaşlar, alıp unut dediğimiz arsalar. Bu arsalarda da biraz merkezden uzaklaşmak icap ediyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu: zaten merkezi lokasyonlarda yapsata uygun ya da alıp kat karşılığı vermeye uygun olan yerler, dediğimiz gibi merkezi ve toplu ulaşımın, nüfusun aktif olarak hareket halinde olduğu yerler olması gerektiği için bu tür yerlerin fiyat ederi de merkezden uzaktaki olan arsalara nazaran daha pahalı, daha yüksek olacak arkadaşlar. Eğer ben bir arsa yatırımında sadece beklemek suretiyle para kazanmak istiyorsam, biraz merkezden uzaklaşıp yeni açılan yerleşim alanlarına, etrafında proje bölgesi ilan edilmiş alanlarda, işte ne bileyim, kentsel dönüşüm alanı ya da büyük bir fabrikanın yapımı veyahut da o bölgede yeni yerleşim alanları açılmışsa bu tür yerlere gidip oralardaki arsaları tercih etmem gerekecek. Bunların hangi arsaları tercih etmemiz noktasındaki detaylar arkadaşlar, bu serinin devamı olan ikinci videomuzda anlatacağım tüm detaylarıyla. Buradaki konumuz açısından olaya baktığımızda bu tür merkezi lokasyonlardan bir tık uzakta, dediğimiz gibi yeni yerleşim alanlarına yakın proje bölgelerinde ya da toplu konut alanı ilan edilen alanlar benzeri yerlerden arsamı almayı tercih etmeliyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arsa Kırıkkale ilinin Balışehir ilçesinde mevcut Yozgat-Samsun yoluna bir parsel içeride bulunan köşebaşı bir imar parseli. Bu parsel arkadaşlar metrekaresi 60 TL gibi 2018 yılında alındı. Şu anda bölgedeki metrekare satış fiyatları takribi olarak 1000 TL civarlarında. Bu arsanın büyüklüğü de 1000 metrekare, takribi olarak alındığı yıldan bu zamana kadar 15 kat bir artış göstermiş durumda arkadaşlar. Yine benzer bir örnek olarak baktığımızda Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Karaüzü mahallesi bir köy. Ortasından Kızılırmak geçiyor. Mevcut bölgede bu şekilde bir plan çalışması yapılmış. Bu plan çalışması yapılan yerde 0,50 emsalli 2 kat müsaadeli 500 metrekarelik bir parsel arkadaşlar. 2012'li yıllarda, 2013'lü yıllarda 8 lira iken bu parselin ederi şu anda metrekaresi 700-800 TL ediyor. Yani bu parsel bundan 10-12 sene evvel 8.000 TL'ye satılırken bir parsel, şu anda bir parsel yaklaşık olarak 400 bin lira civarında satılıyor. Yani mevcut halinden bugüne kadar geldiğinde tam 50 kat artış göstermiş durumda. Bu da Kayseri merkeze bir tık uzakta ama yerleşkeye yakın, köy yerleşkesine çok yakın bir konumda, mevcut ana asfaltlara yakın, imarlı bir arsa. Benzer bir örnek bu görmüş olduğumuz arsa da arkadaşlar Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinde ticari amaçlı konut dışı kentsel çalışma alanında kalan, emsali 0,60 olan, yapı en çok serbest verilmiş, yani haşmaksı serbest verilmiş, kat yüksekliğinde serbest bırakılmış bir arsa. Bu arsanın 2016'lı yıllarda metrekare satış fiyatları 40 lira gibi bir rakam iken şu anda aynı bölgede metrekaresi 550-600 TL gibi
rakamlardan satış görüyor arkadaşlar. Tekrar özetleyecek olursak bir arsayı alırken öncelikli olarak ben hangi amaçla almalıyım bu arsayı bunu tespit ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra ben bu arsayı ne amaçla alacağım? Bu arsadan ne bekliyorum? Ona göre de yatırımı şekillendirmiş olacağım. Bir arsayı alırken ki amacımız neyse o amacımıza yönelik olarak arsanın fiyatını belirlememiz gerekiyor. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer ben arsayı alıp yapacaksam piyasa rayişlerine çok takılmam. Bunun sebebi ben o bölgeden dediğim gibi gitmek istemiyorumdur ya da fabrikamı oraya koymak zorundayımdır. Benim müşterim sürekli oraya geliyordur ya da benzer bir başka çeşit arsa bulamamışımdır. Yapmayı düşündüğüm işimin, mesleğimin gerektirdiği şekilde benzer şekilde bir arsa bulamamışımdır. O yüzden eğer amacım alıp yapmak ise bunda kar amacı gütmem, işimi çözmeyi amaçlarım. O arsa zaten alındığında zaman içerisinde değerine değer katacaktır. Oradan ne kazanırsam Allah bereket versin deriz. Alsatta kısa vade küçük kar getirileri geçim amaçlı yapılır. Uzun vadede paramı yatırıp bekleyecek bir durumum yoksa o zaman ben piyasa değerlerinin bir tık altında olan arsaları tespit edip alım satım yapmak suretiyle de küçük küçük karlarla tekerimi döndürmeye çalışırım. Dediğim gibi biraz daha para kazanmak istiyorsam bu işten bütçemde yeterli genişlikte ise o zaman da arsayı alıp yapsat şeklinde ya da satamasam da kiralarım ya da işletirim tarzındaki seçenekleri kullanabilirim. Eğer yine çok fazla bütçem yok da bir arsa almaya gücüm yetiyorsa bu arsayı alıp da emsali yüksek konut arsası olabilir bu, sanayi arsası olabilir arkadaşlar. Alırım sanayi arsasını işte 5000 metre kapalı yapılıyordur. Burayı %30 kat karşılığı verdiğimi varsayın. 1500 metresi bana fabrika olarak kalır. Sonra ben bu 1500 metrekarelik yeri dilatasyonla ayırtırım. Ayrı bir bağımsız birim olarak yaptırabilirim ve bunu ayrıyeten satabilirim. İstersem de o şekilde bir fabrikayı da kiraya vermek suretiyle de gelir elde edebilirim. Arsayı alıp inşaat maliyetini de katlarıp ondan sonra satmak noktasındaki kar marjına baktığımızda alıp bir yere kat karşılığı vermek daha karlı diyebileceğimiz bir yatırım çeşidi olarak karşımıza çıkar. Bazen kat karşılığı verme noktasında şu da olur arkadaşlar. Hiç arsayı satın almadan direkt arsayla kat karşılığı sözleşme yapıp arsa bedelinin karşılığında da yaptığım inşaattan daire, dükkan, işte fabrika neyse onu verip öyle de bir yatırım çeşidi olarak karşıma çıktığı da olur arkadaşlar. Son seçeneğimiz de dediğim gibi uzun vadeli daha yüksek getiriler elde edebilmek amacıyla işte 1'e 15, 1'e 40, 1'e 50, 1'e 60 kazanma noktasında alıp arsayı uzun vadede yatırma dediğimiz bir yatırım amacını belirlememiz gerekiyor. Burada önemli olan unsur şu arkadaşlar, bu arsayı satın aldığınız zaman bu arsaya yatırmış olduğunuz paraya ihtiyaç duymayacaksınız arkadaşlar. Yani ihtiyaç duymayacağınız bir para ile bu arsa yatırımını gerçekleştirin. Çünkü bizim arsa işinde şöyle bir handikap vardır. Eğer siz arsayı aldınız, kısa vadede arsayı satmak zorunda kalırsanız arkadaşlar, arsalar daireler gibi ya da dükkanlar gibi değildir. Arsayı satışa çıkardığınızda yatırımınızdan eğer piyasa değerlerinin altında almadıysanız yatırımınızdan beklediğiniz karı elde edemediğiniz gibi kısa vadede satmak zorunda kaldığınızda da arsadan zarar etme durumunuz da söz konusu olabilir. Arsadan zarar etmenin tek yolu arkadaşlar zaten almış olduğunuz arsayı kısa vadede daha ederini bulmadan satmaya çalışmış olmanızdır. Piyasa değerlerinde aldıysanız alır satarsınız, al sat gibi belki ufak kar etmiş olursunuz, belki o karı etmezsiniz ama uzun vadede 1'e 15, 1'e 50, 1'e 100 kazanayım diyorsanız arkadaşlar o yatırmış olduğunuz paraya dokunmamanız gerekiyor. Bundan önceki 3 kategoride parayı uzun vade yatırmayız. Al sat da alıp yapıp satmakta ya da alıp kat karşılığı vermekte paramız bir şekilde bize zaman içerisinde geri dönüş sağlar. Ama bu geri dönüşün de erken olmasını istersek arkadaşlar yine zararımız söz konusu olur. Örneğin kat karşılığı vermiş olduğunuz bir yerde bina bitmeden yarım inşaat halindeyken yerinizden daire satmaya ya da yerinizden dükkan satmaya kalktığınızda
o dairenin ya da o dükkanın normal ederinden daha düşük, yani bitmiş olduğu halde edeceği fiyattan daha düşük fiyata satmak zorunda kalırsınız. Yapsat'ta da bu durum aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Eğer yeterli bütçemiz yok ise, arsayı alacak, sonra üzerindeki inşaatı bitirecek kadar bir bütçeye sahip değilsek, böyle güçlü bir bütçemiz yoksa, o zaman da arkadaşlar yine ürettiğimiz daire, dükkan ya da fabrikaları uygun fiyata satmak zorunda kalırız arkadaşlar. Bu durumda da kar edeyim derken zarar etme durumumuz da söz konusu olabilir. Alsatta bu durum çok fazla olmaz, karşımıza çıkmaz. Çünkü bunun sebebi zaten piyasa ederinden aşağıya alındığı için bir tık yukarısına satmak suretiyle de o kar her zaman elde edilir. Alıp yapmak ve kullanım amacında ise dediğim gibi amaç kar değil. Kişi zaten o parayı unutmuş. Oradaki ihtiyacını çözmek amacıyla bu işlemi yaptığı için alıp yapanlar da yine uzun vade yatırım olacak bir noktada. Uzun vade yatırımda her zaman arsası ve üzerindeki yapısıyla beraber değer kazanması söz konusu olacak. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.